8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Cemal. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. teşekkürler. Sağ olun. Hocam alt göz kapağı estetiği ile hangi sorunları çözebilirsiniz? Alt göz kapağı estetiği aslında iki tane insizyon, farklı bir insizyonla yapılabilir. Ve göz altındaki torbalanmalar içindir aslında. Göz kapağı altındaki torbayı, bu çünkü yağ paketinin sarkmasından kaynaklanan bir durum ve bize yorgun ve yaşlı gösteren bir ifade ortaya çıkartıyor. Göz altından yapılan bir kesiyle bunu çözebiliriz. Eğer dışarıdan göz altından yapılan kesiyle yapılırsa işlem, aynı zamanda elmacık kemiklerini daha belirgin hale getirmek için orta yüzü de gerebiliriz. Lifting etkisi yaratabiliriz. Bir de göz içinden yapılan bir yöntem var. Onda dışarıda herhangi bir kesi yoktur. Sadece torbaya müdahale etmek için yapılan bir işlemdir ama onda çekmek çok mümkün olmuyor. Çekilebilir ama görüş alanı biraz daha dar. Aslında özetle alt göz kapağı estetiği göz altındaki torbalanmalar için yapılır. Şimdi bu tip kozmetik cerrahilerde artık 3 boyutlu simülasyon kullanılmaya başlandı. Ben senin de kullandığını biliyorum. Biraz istersen bundan da bahsedelim. Nedir 3 boyutlu simülasyon? Gelişmiş bir bilgisayar programı vardır. Özel bir kamerası vardır. Sadece o fotoğrafların çekildiği. Şöyle düşün, normal herhangi bir fotoğrafın üzerinde oynayabiliyoruz. Yani sosyal medyada üzerindeki filtrelerde bile bunu çok rahat yapılabiliyor artık ama gerçekçi oluyor mu? Gerçek. Biz daha ileri bir sistem kullanmamız lazım ki, teknolojiyi kullanmamız lazım ki burada biz sonuçları daha net görebilelim. Biz 3 boyutlu simülasyonda hastanın yandan, önden ve diğer tarafından 3 adet fotoğraf alıyoruz. Daha sonra biz bunu bilgisayara yüklüyoruz. Bilgisayar görüntüleri birleştiriyor. Yani senin elinle hareket ettirebildiğin bir görüntü ortaya çıkıyor. Kafayı sağa çevirebiliyoruz, sola çevirebiliyoruz. Yani bunu plastik cerrahlar işte meme, diğer işlemler için de uyguluyor. Bunu yapan da birçok arkadaş var. Ama burada önemli olan gerçekçi olması, bir kusur varsa onu göstermesi, ne yapabileceğimize bir fikir vermesi. Cerrahi planlamayı bile bunun üzerinden yapabiliyoruz. Burnu ne kadar küçültebiliriz? Göz kapağı, alt göz kapağı yaparken, demin konuştuğumuz için söylüyorum. İşte torbalanmayı giderirsek sadece torbalanma olur mu? Yanında bir yağ enjeksiyonu gerekir mi? Ya da orta yüzü germek gerekir mi? Ya da sadece alt göz kapağı yetmeyecek, bunun yanında kaşı da kaldırmak ya da gözü de çekmek gerekecek diye söyleyebiliriz. Yani orada yapabildiğimiz işlemlerin hepsini simüle edebiliyoruz hastaya. Hem de burada sadece bir açıdan da değil. Diğer açı, her açıyı da görmek çok avantajlı oluyor. Yani orantılı, uyumlu bir yüz elde edebilmek için en azından bunu öncesinde planlayabiliyorsunuz. Öyle Yani anlıyorum. biz yüzün estetik analizini yapıyoruz aslında orada. Bunu yaparken de gelişmiş bir sistem kullanıyoruz. Bu sadece bu işlem için üretilmiş bir yazılım. Hocam yani 3 boyutlu bu simülasyon gerçeği yansıtıyor net bir şekilde diyebilir miyiz? Görüntüyü güzel çektiysek gerçeği net bir şekilde yansıtıyor. Sonuçları da şimdi simülasyonu yapan kişi gene hekim. Yani bu simülasyonu yaparken tabii ütopik şeyler yapabilirsin. Her şeyi yapabilirsin sonuçta simülasyonda. Ama burada önemli olan cerrahi olarak yapabildiğini orada göstermek. Cerrahi dışında ekstra bir işlem yapamayız. Biz cerrahi olarak ne yapabildiğimizi bilmeliyiz ki simülasyonda ona uygun yapalım. Hayata geçireceğinizi net bir şekilde gösteriyorsunuz orada. Evet, yani Allah korusun herhangi bir komplikasyon olmazsa evet böyle olacaktır. Yani bütün riskleri tabii anlatıyoruz. Şimdi nasıl olacağını anlatıyoruz. Risklerin neler olduğunu anlatıyoruz. Aslında cerrahi konusunda hastaya bilgi veriyoruz. Nasıl yani çünkü kişi cerrahi olacaksa ya da bir ameliyat olacaksa hayal edemiyor sonrasında yaşayacağı şeyleri. İşte görüntüsünün nasıl olacağını. Bu tarz
araçlarla biz iletişim arttırmaya çalışıyoruz. Herhalde bir sonraki aşamada artık VR gözlüklerle falan yapacağız bu işleri. Muhtemelen. Şunu sormak istiyorum, yani bir plan yapıldı. Buna hani ulaşabilme ile ilgili bir oran var mı? Hastalar genelde şunu sorarlar ya, bu işte ne kadar böyle olacak? Ya buna gerçekten ulaşabilir miyiz, yoksa biz buna ulaşmaya yaklaşabiliriz mi diye. Sonuçta cerrahi yapılıyor, yani her şeyi %100 uydurabilmek mümkün olmuyor çünkü. Tabii yani burada şeyi de çok değerlendirmek lazım aslında. Sonuçta biz simetrik ve estetik bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun garantisini veremezsin hiçbir zaman. Yani bunu vermek mümkün değil. Herhangi bir işlem için mümkün değil. Yani eğer bir sanatla uğraşan ya da bir usta her zaman aynı işi çıkartamayabilir. Sorunlar olabilir. Burada bence önemli olan düzgün bir iletişim kurmak, sonrasında bunları çözmek için beraberce çalışmak. Yani ondan sonra hastamız tabii ki hep bizimle, bir sorunu, Allah korusun bir sorunu olursa hep beraber çözmeye çalışıyoruz. Evet. Hocam, 3 boyutlu simülasyonla birlikte yüzde hangi patolojileri görebiliyorsunuz aynı zamanda? Bence 3 boyutlu simülasyonun en büyük avantajı yüz asimetrilerini ortaya çıkartması. Çünkü bizim farkında olmadığımız yüz asimetrilerimiz var. Yani evet, oran olarak simetrik gibi duruyor ama muhakkak bir farklılığı var. Simülasyon sağ yüz yarımını simetriğini alıp kopyalayıp sağ yüzünüzden tek bir yüzünüz olsaydı diye bir görüntü ortaya çıkıyor. İki taraf arasında çok büyük fark oluyor genelde. Bazı kişilerin diş kapanma problemleri oluyor, çeneleri önde olabiliyor, geri olabiliyor, elmacık kemikleri çok önde olabiliyor. Küçükken geniz eti vardır, bu yüz yapısını bozar. Üst çene öne doğru gelir nefes yolunu açmak için. Bu patolojilerin hepsini görebiliyoruz. Çünkü özellikle hani burun ameliyatı yaparken, sadece burun ameliyatı yaparken diğer yapılara dokunmadığımız için burun üzerinde limitli işlemle yüze uydurmaya çalışıyoruz. Yani bu çok kolay değil. Mesela kombine ameliyat daha kolaydır oranları tutturmak. Burnu evet olacak güzel formuna getirirsin, elmacık kemiklerini ortaya çıkartırsın. Gerekirse yanağını inceltirsin, çenesini eklersin. Çok da güzel bir sonuç çıkar. Ve düşünüldüğü gibi de çok işlem, çok yapay görüntü değil. Uygun miktarda, uygun yapılan işlem aslında sizin de yani kişilerin istediği orantılı yüze ulaşmamızı sağlıyor. Ben aslında onu soracaktım. Bu yüz asimetrisi için neler yapılır? Hep cerrahi işlemler mi, yoksa böyle diğer bahsettiğiniz böyle dolgu, botoks gibi girişimsel işlemler de yüz asimetrisinde kullanılıyor mu? Yüz asimetrilerinde eğer patoloji çok ileri değilse dolgularla bunları çözmek çok mümkün. Hele yani dolguyla bunu çözebiliriz eğer patoloji çok büyük değilse. Ve hani bazen böyle bir kişi bir estetik işlem yaptırır ama farkında olmazsın da yaptırdın, ama bakarsın her tarafı böyle bir güzellik gelmiş. İşte bu uygun işlemleri yaparsak bu güzelliği elde edebiliyoruz. Yani doğal görünümünden şey yapma. Bazen olur hakikaten ya, bir şey yapıldı ama ne yapıldı anlaşılamadı. Evet, evet. Onun gibi. Evet, aynen öyle. Hocam peki burun ameliyatıyla yüzün asimetrisini düzeltmek mümkün müdür? Yani sadece buna dokunuyoruz. Yani elmacık kemiğin pozisyonunu nasıl değiştirebiliriz? Yani insanlar hani belli bir fotoğraf açısı olur ya, hani ben sağımdan çektirmeyi daha çok severim. Niye? Çünkü fasyal asimetrim var, yüz asimetrisi var. O taraftaki oranların daha uygun. Sadece burun ameliyatıyla fasyal asimetriyi gidermek mümkün değil. Mümkün değil. Yani bu işte biraz önce uyumdan bahsettik ya, sanırım bu 3 boyutlu simülasyonun da herhalde size temel katkısı bu oldu. Evet, evet. Yani şöyle, yani normalde de simülasyon yapmak isterdik ve yapardık ve bunun için yapardık aslında, ama buradaki avantaj her açıdan görebilmemiz. Çünkü şöyle oluyor, özellikle insanlar estetik bir işlem geçirdikten sonra yaklaşık 3-4 ayı sadece o bölgeye bakıyorlar. Çünkü daha önce görmediği şeyler görmeye başlıyor.
Yani Yüz anatomisi değişmiş oluyor herhalde. hayır, bir de şöyle bir şey var. Yani daha önceden farkında olmadığı asimetrileri o anda görüyor. Ya bir de yani tamamen kusursuz olmasını istiyor. Hani kendi burnun olsa evet. Kendi burnum biraz kusur var ama doğal diye söylersin. Madem ameliyat olduk güzel Evet. olsun diyorlar. Haklılar ama fasyal asimetrisini ameliyat sonrası fark etmeden göstermen lazım ki hastaya şaşırmasın. Kesinlikle. Artık biz bu konuda tabii tecrübelendiğimiz için her şeyi anlatmak durumunda kalıyoruz. Yani zaten anlatmamız gerekiyor. Ya bir de görsel şeylerden çok etkileniyor insanlar. Tabii, yani tabii. sadece rinoplasti anlamında söylemiyorum. Yani başkasına çok yakışan bir burun, dudak veya kaşın kendinde de çok iyi duracağını düşünerek geliyor. Herhalde bunu da siz bu beklentileri de eşitlemek zorundasınız Evet, yani. evet. Çünkü bazen öyle farklı Ekstrem. istekler geliyor ki, ekstrem istekler. Yani diyelim ki işte bir tane fotoğraf gösteriyor 45'ten çekilmiş. Başka bir burnun yandan çekilmiş. Bir de öbür taraftan çekilmiş bir 45 gösteriyor. Diyor ki ben bu burnum şurasını böyle istiyorum, burasını böyle istiyorum. Mümkün yani hepsi farklı bir burun, hepsi farklı bir yüz. Burada da çünkü selfie açısı 45 derecedir kabaca. Herkes zaten selfie yüzünden bu estetik işlemlere kendisini biraz daha yakın hissediyor. Evet. Bu simülasyonda her açıdan görebildiğimiz için en azından bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Yani evet yandan çok güzel duruyor diye söylüyor ama önden nasıl gözükecek ben bilmiyorum. Onun için endişe ediyorum diye söyleyen çok hastam oluyordu. Şu anda ben de çok rahatladım. Anlatması da çok kolay oldu. Evet, Şu an doğru. hani bir de etkileyici gerçekten. Ben de ilk gördüğümde yani ben sistemi daha önceden biliyor olmama rağmen ben de etkilendim. Yani gerçekten güzelmiş. Çok güzel. Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler Cemal. Çok Ağzına teşekkürler. sağlık. Sağ olun. Sağ olun hocam. 8'de Sağlık'ta bugünkü misafirimiz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı'ydı. Kendisiyle alt göz kapağı estetiğinden 3 boyutlu simülasyon formlarından bahsettik. 3 boyutlu simülasyonun estetik kısımdaki faydalarından bahsettik. Hasta için konforundan, doktor için konforundan bahsettik. Evet, 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.